Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere düz örgüde kullanılan bir tekniği anlatmaya çalışacağım. Düz örgüleri birçok projede kullanıyoruz. Ama düz örgüye başlamadan önce 1-2 sıra bile olsa ya haroşa ya da lastik uygulamamız gerekiyor. Aksi takdirde örgümüz bu şekilde dışa doğru kıvrılıyor. Bugün göstereceğim teknikle bunun önüne geçeceğiz arkadaşlar. Lastik kullanmadan örgümüzü nasıl düz örebiliriz? Gördüğünüz gibi burada hiçbir şekilde lastik kullanmadım ve örgümüz düz duruyor, kıvrılmıyor. Bu tekniği hem ön yüzde hem de arka yüzde uygulayabilirsiniz. Her ikisini de göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde örebilirsiniz. Ben örgümü 4 numaralı şişlerle öreceğim. O yüzden ilmek alırken 1 numara daha büyük şiş kullanacağım. 5 numaralı şişlerle ilmek alacağım. Bu şekilde yaparsanız alt bölüm çok daha düzgün duracaktır. 5 numaralı şişimle 10 ilmek alıyorum. İlk ilmeği bu şekilde alıyorum ve klasik ilmek alma yöntemini uygulayacağım. On ilmek aldım. Birinci sıraya başlıyorum. Burası örgümüzün ters tarafı ve bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Bu sırada düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden kaydırdım. Devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Ters tarafta 3. sırayı örerken ilk ilmeği kaydırıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu sırada ters öreceğiz. Ama ilmekleri ters örmeden önce ilmeği önce sağ şişe kaydırıyoruz. Daha sonra ikinci sıradaki bu dişe batıyoruz bu şekilde. Her iki ilmeği de sol şişe aktarıyoruz ve ikisini birlikte ters örüyoruz. İkinci ilmeği alıyorum. Hemen altındaki ikinci dişe batıyorum. Her iki ilmeği sol şişime getirip tekrar birlikte ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüp 3. sırayı tamamladım. Bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra düz örerek örgümüzü sürdüreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. Kenar ilmekten sonra devam edelim. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. 4. sırayı tamamladım. 5. sırada yine bütün ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben birkaç sıra daha öreceğim. Nasıl göründüğünü sizlerle paylaşacağım. Örgümüzü ön yüzde düz, arka tarafta ters örüyoruz.
Örgümüz bu şekilde görünecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örgümüzde hiçbir şekilde dışa doğru kıvrılma olmuyor. Gayet de şık duruyor. Şimdi ön yüzden bu işlemi nasıl yapacağımızı göstereceğim. 10 ilmek alıp tekrar birlikte olacağız. Tekrar 10 ilmek aldım. Örmeye başlıyorum. Yine bir sıra ters örüyorum arka tarafta. Ön taraftayım. Bir sıra düz örüyorum. Kenar ilmeği ters örüp ikinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırada da ters öreceğim. Burada 2 sıra örmüştük. Burada ön tarafta yapacağımız için 3 sıra örüyoruz. Arka tarafta yine ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Dördüncü sırayı öreceğim. Ön taraftayım. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki ilmeği de düz örecekmiş gibi örmeden yine sağ şişime kaydırdım ve ters tarafa dönüyorum. Arka tarafta 1, 2, 3 diş var. Biz 3. dişe batıyoruz bu şekilde. İlmeğin arka tarafından sol şişimle batıyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Örmeden kaydırdığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Yine sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. Arka tarafta bu kaydırdığım ilmeğin altındaki 1, 2, 3. dişi alıyorum. Sol şişimle arka tarafından batıyorum. Bu ilmeği düz örüyorum önce. Kaydırdığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Son ilmeği de aynı şekilde örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi arka tarafta yine bütün ilmekleri ters örüyorum. Dönüyorum. Ön tarafta da düz örüyorum. Birkaç sıra daha örüp tekrar birlikte olacağız. Tekniğin ön taraftan uygulanması da bu şekilde arkadaşlar. Diğer ördüğüm parçayla şöyle yan yana getiriyorum. Aradaki farkı daha iyi fark edin diye. 3 sıra örüp ön taraftan uyguladığımızda ön taraf biraz daha tok duruyor. Sanki içerisinden kordon geçmiş gibi. 2 sıra örüp ters tarafta tekniği uyguladığımızda ise sadece düz örgüymüş gibi gözüküyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.